sevgili saat severler, yine son dönemde tanıtılmış özel bir modelle beraberiz. Burak Bayram'ın yorumlarıyla bugün inceleyeceğimiz saat Seiko Prospex 1968 Divers GMT. Reinterpretation da diyorlar buna. Evet. Aslında bu model ailesini kısaca bir tanısak Burak. Burada yeniden tasarlanmış, yeniden doğmuş denmesinin nedeni genel itibariyle kasa hatları olarak 1968'de çıkan Seiko Diver'a gönderme yapan bir model ailesi bu. Tasarımsal olarak tasarım dilini bu modelden alıyor. 1968'de çıkan bu model Seiko için çok önemli. Aslında bütün saat camiası için çok önemli. Çünkü Seiko çok başarılı dalgıç saatlerine imza atmış bir marka. Aslında dalgıç saatlerin başlangıç tarihi 1950'lerin ortaları olarak düşünürsek Seiko bu konuda kendi yorumunu katmak için biraz geç kalmış diyebiliriz. Ama gerçekten çok güzel bir saatle kendi yorumunu katmış. Hem özgün hem de normalde bir dalgıç saatinde olması gereken bütün detayları kullanarak. O tasarım çıktığı zaman bile son derece rafine ve güzel bir tasarımda günümüzde hala kullanılıyor olmasını çok yadsımamak lazım. Bu kadar güzel bir tasarım bence bugün tekrar kullanılıyor olması şaşılacak bir şey değil. Öyle düşünüyorum. Prospex benim de her zaman sevdiğim ve illaki saat kutusunda en az bir tane olan bir model. Bu Divers GMT, geçenlerde başka bir Divers GMT'de daha yani böyle bir akım mı var sence? Yani Divers saatlerine bu GMT fonksiyonunu eklemek gibi. Yani aynı şeyi ben de düşünüyorum. Hatta bunu Doruk'la da konuşuyorduk. Mevzunun aslında bence çıkış noktası şu olabilir Serdar'a. Yani olabilir derken educated guess diyelim, öyle bir tahmin. Şimdi ikisinin de bezeli var. Evet. Sonuç itibariyle. Aslında kasa tasarımı olarak bakıldığında ya da bezelin altta kalan kısmı haricinde kullanıcının gördüğü tarafına bakacak olursak birbirlerine çok benzeyen saatler. Diver bir saat üzerine GMT'yi adapte etmek bence mantıklı. GMT'yi Diver'a çevirmek zor. Çünkü ekstra bir su geçirmezlik eklemek lazım. Ama halihazırda Diver konseptinde bir saati, dalgıç saatini GMT gibi bir eklentiyle güncellemek hem mantıklı hem de mühendislik açısından çok da zor olmasa gerek. Bence yapılabilecek tek değişiklik de o. Yani biz bunu hep konuşuyoruz. Saatçilik dünyasında bir şeyleri değiştirmek ve yenilik olarak sunmak gibi bir zorunlulukları var markaların. Bu da hiç kolay bir şey değil. Herhalde günümüzün trendlerinden biri de Diver saatlerine GMT eklemek diye geçiyoruz. Şimdi bakıyorum Burak, tamamen dürüstçe, şeffaf bir şekilde yorum yapmak gerekirse kasa ve bezel işçiliği bana sorarsan Grand Seiko seviyesinde. Yani çok başarılı geçişler yapılmış, bayağı bir özen gösterilmiş. Bezeli de çok beğendim. Yani saatin genel görünümüyle, genel kalitesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ben saatin genel görünümünü çok beğendim. Bakıldığında hakikaten kolda çok güzel duran, sportif teması yüksek bir saat. Özellikle Sendeki yeşil teması harika olmuş. Bendeki de siyah. Bu arada koleksiyonda 3 tane model var. Bir de mavili kadran desenleri biraz daha öne çıkan model var ama o limited edition. Biz standart versiyonlardan aldık. Serdar'ın elinde yeşil olanı var. Bende siyah var. Şöyle baktığınız zaman çok çok başarılı bir saat. Okunabilirliği olsun, camının kalitesi olsun, camının kesiminden kaynaklı. Hafif böyle kenara doğru eğimli bir kesim var. İçe doğru da 24 saat bezeli şu şekilde geldiğinden dolayı müthiş derin bir saate bakıyorsunuz bir defa. Oldukça güzel gözüküyor. GMT kolunun ve GMT yasının altın sarısı çalışılması saate çok lüks bir hava katmış. Küreye benzeyen saniye kolunda hem kırmızı hem de beyaz illuminava kullanılması da yine çok hoş. Sportif bir hava katıyor bence. Zaten kasa çok güzel. 1968'deki kasanın günümüze uyarlanmış hali. Çok da konforlu bir kasa. Kesinlikle bilekte taşınabilecek bir kasa. Yani fasetleri var. Parlak kısımlar tamam belki bir zaratsu değil ama yine gayet güzel işlenmiş. Mat kısımlardaki işçilik de fena değil. Benim özellikle altını çizmek istediğim konulardan bir tanesi bezelin klik hissi. Çok daha pahalı saatlerde bile olamayacak kadar güzel tok bir klik var. Ve play dediğimiz bezeldeki geri oynama hiç yok. Şimdiye kadar gördüğüm en başarılı Seiko bezellerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Genel itibariyle ben yapım kalitesini saatin beğendim. Açıkçası bir şey eleştirmek gerekirse bileziğe burada kusur bulacağım. Kusur da demek istemiyorum ama bir yandan da hani ben söylemekten bıktım, Seiko yapmaktan bıkmadı gibi bir durum oldu. Bunun da farkındayım. Bilezik saatin geneline kıyaslandığında hem yüzey işçiliği olarak hem de klips kalitesi olarak biraz zayıf kalıyor. Bu birazdaki kasıt insanı bu saati almaktan vazgeçirecek kadar mı? Asla değil. Kesinlikle yani bu bilezik ve bu saatte gayet güzel bence yaşanır. Benim buradaki gerçek eleştirim şuradaki Divers Extension parçasına geliyor. Bence şimdiye kadar tasarlanmış en ergonomik Divers Extension'lardan biri. 3 parçanın katlanarak bu yarım baklanın altına girmesi şeklinde çalışıyor. Ama bu baklayı buradan sökemiyorsunuz. Yani ben bunu kullanmak istemiyorum deseniz çıkartma gibi bir şansınız yok. Çünkü klipse entegre vaziyette. Evet, dalgıç saatlerinde Divers Extension kullanılan bir şey. Her ne kadar kullanıcıların %99'u hayatında hiç kullanmayacak olsa bile. Ama bu sonuç itibariyle GMT fonksiyonuyla dalgıç özelliği birazcık daha geri plana atılmış ya da en azından artık %100 dalgıç saati olmayan bir saat. Hiç olmazsa bu modelde bence o Divers Extension parçası kullanılmayabilirdi. O parçanın orada olması bir konforsuzluk mu?
Bu sizin saati bileğinize göre ayarladığınızda ortaya çıkacak bir şey. Eğer saat yani bileğinize dar bir şekilde kullanmayı seviyorsanız ya da bileğiniz ince ise çok problem olacağını zannetmiyorum. Ama geniş bir bileğiniz varsa veya saati bol takmayı tercih ediyorsanız benim gibi, o zaman bu parçanın burada sabit şekilde duruyor olması sizi biraz rahatsız edebilir. Dediğim gibi kullanıcıyla ve deneme koşullarıyla alakalı bir durum. Genel itibariyle ama benden tam not alan çok güzel bir saat oldu. Seiko birçoğumuzun saatçilik dünyasına ciddi bir şekilde girmesini sağlayan Kesinlikle, bir marka kesinlikle. Burak. Ama o modeli, ama pillisi, ama osu, ama Evet. busu. Yani sence bu Seiko'nun bu özelliği nereden kaynaklanıyor? Yani fiyat performans mı, modellerin güzelliği mi, işte her yerde bulunabilmesi mi? Yani Seiko insanları bu saat dünyasının içine çekebilme özelliğini en önemli olarak nerede yansıtıyor? Ben bu soruya bizden bahsederek sorduğun için yine bizden, yani kendi ülkemiz koşullarında, Tabii, kendi tabii, çevremizde aynen öyle. cevap vereyim. Bence bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi Seiko 5 efsanesi. Değil mi? Buna diyecek bir şey yok. Yani hepimizin etrafında birden fazla Seiko 5 kullanan insan mutlaka olmuştur. Herkesin bu kolundaki uzun zamandır gördüğünüz saatleri tıkır tıkır çalışmaya devam eder. Belki biraz çizilmiş olabilirler, belki biraz ileri giderler, Evet. belki biraz geri kalırlar ama asla ve hatta zaman tutamayacak halde bir Seiko 5 görmezsiniz. Seiko 5 dedi mi akan sular duruyor. Kesinlikle. Bunun verdiği insanlarda bir güvenilir, uygun fiyatlı, ulaşılabilir, kaliteli ve her koşulda onun yegane görevini yerine getirebilecek bir saat olduğuna dair bir algı var. Ki bu da yanlış değil aslında, dediğim gibi. Yani geçmişte ben de Seiko 5 kullandım. Başka otomatik Seiko'larım da oldu. Pilli Seiko'm oldu. Kinetik, güneş enerjili. Yani hemen hemen bütün hepsini kullandım. Henüz bir Spring Drive almış değilim, sadece onu söyleyeyim. Dediğim gibi yani Seiko'nun gerçekten çok başarılı bir kalite algısı var ülkemizde. Bence bunun temelleri de Seiko 5 efsanesine dayanıyor diyebilirim. 4 hizasındaki tepe. Doğrusunu istersen ben genel anlamda bunu çok sevmiyorum. Yani çok yakıştırmıyorum saatlere. Ama nedense bu özellikle Prospex ile biraz da özdeşleşmiş özellik olarak karşımıza çıkıyor. Doğru. Yani senin yorumun nedir? Yani bu tepeyi 3 hizasına, bu standart klasik yerine alsalardı bu saatin görüntüsü, kullanıcısına verdiği hissiyat değişir miydi? Yoksa Prospex burada kalması daha mı iyidir diyorsun? Ben bu saate baktığım zaman kadrandaki Seiko yazısını görmesem de eğer saat 4'teki kurma kolunu görüyorsam bunun bir Seiko olduğunu anlayabiliyorum. Anlıyorum. Yani Seiko'nun Bir imza yani. Evet, Seiko'nun dalgıç saatleri konusunda bir efsane haline gelmesine olan SKX serisine kadar ve günümüzdeki örneklerine kadar saat 4 hizasına yerleştirilmiş kurma kolu bir Seiko dalgıç klasiği. Bu işin fonksiyonel kısmına bakacak olursak aslında Seiko biraz dış etmenlerden korumak için onu 4 tarafına almış. Yani saat 3'te konumlanmasındansa bileğin içine daha yakın olması aslında Biraz daha koruyor birazcık tepeyi. daha korunaklı ki sen de görüyorsun Crown Guard dediğimiz kurma kolu koruma çıkıntıları bu modelde yok. Dolayısıyla o zaman bir anlam kazanıyor. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Eğer tepe buradaki gibi iri ve kolay kavranabilmesi açısından üzerinde tırtık desenleri varsa saat 3'te elin üzerinde ufak bir iz bırakabiliyor şu hareketi yaptığınızda. Ama bu hareketi yapınca şuradaki daha mesafe konfor daha sağlıyor. geride olduğundan dolayı daha konfor sağlıyor ve bileğe gelmiyor. Yani estetik açıdan evet, ben de simetri seven bir adam olarak 3'teki kurma kollarını daha çok severim. Ama Seiko'nun bunu böyle yapmasının bir nedeni var. Bir şekilde de artık bir imza haline gelmiş. Dediğim gibi tasarıma devam ediyorlar. Bence güzel bir şey aslında. Bezelin finishing'i, Çok kalitesi, güzel. kullanılan materyal yani bana çok üst düzey göründü. Ne düşünüyorsun Kesinlikle. sen? Seramik bir insert var. Bir defa her şeyden önce. Sendekinde de Evet. sende yeşil, bende siyah. Seramik artık bence bezel insertlerde bir zorunluluk Tamam. haline gelmeli. Standart haline gelmesi standart lazım. haline gelmeli. Eğer tamamen metal veya farklı bir alternatif malzeme tercih edilmeyecekse bence bu saatten sonra alüminyum üzerine serigrafi hani bir reissue gibi ya da ne bileyim ciddi bir nostaljik bir model ya da bir şeyin %100 yeniden canlandırması dışındaki modellerde bence kullanılmamalı. Seiko buraya seramik bir bezel minesi koyarak bence hem kullanım hem lüks algısı hem de zamana uyum açısından bütün kutulara tik atmış diyebiliriz. Yani birçok videoda konuşuyoruz bu heritage mevzusunu. Evet. Ama hep buna da eklenti yapıyoruz. Yani heritage olabilir, tabii ki olabilir. Kesinlikle. Ama günümüzün teknolojisiyle, günümüzün yenilikleriyle de zenginleştirilmesi gerekir. Burada da baktığın zaman aynı şeyi görüyoruz. Evet, biraz da kalibreyi konuşalım. 6R serisi. Aslında 6R eski bir kalibre. Ama burada tabii bir GMT fonksiyonu var. Bir geliştirilmişlik var. Yeni bir referansla yeni bir kalibre
olarak karşımıza çıkıyor. Aynen öyle. 6R54 kullanılıyor bu yeni modellerin içerisinde. 6R aslında senin bahsettiğin gibi temel olarak bakıldığında kalibre platform olarak yepyeni bir kalibre değil. Evet. Ama 6R54 otomatik modülü üzerine eklenmiş bir de GMT, bağımsız GMT kolu fonksiyonuna sahip tarihle birlikte. Burada en çok öne çıkan özelliklerden bir tanesi de 6R54'ün 72 saatlik güç rezerv süresi sunuyor olması. Günümüz standartlarını yakalayabilmiş olması yine memnuniyet verici bir detay. Bence seramik bezel insörtü ve safir kristal camdan sonra önemli bir yenilik diyebilirim. Dolayısıyla 72 saatlik güç rezervini de ekledikten sonra güncel, kullanılabilir, sağlam ve dakik, güzel bir kalibre ortaya çıkıyor. Evet. Yani dakikliği de tartışılır tabii, yani Seiko kabul edilebilir bir seviyede ama Evet. çok da böyle hani günlük 1 saniye 2 saniye sapmalar değil, biraz daha uzuyor artıya da eksiye doğru. Doğru, aslında bunu söylediğin iyi oldu. Çünkü bizim okurlarımız, takipçilerimiz bununla ilgili bana çok mesaj atıyorlar. Seiko'nun kendi sitesine girdiğin zaman burada artı 25 ila eksi 15 gibi bir aralıktan bahsediyor. O da doğru değil bence. Yani o Yani- bir herhalde sağlama almak için öyle bir şey konuşuluyor. Herhalde diyorsun. olabilecek en kötü aralığı Evet, veriyorlar, evet, öyle evet. söyleyeyim. Ben hiçbir Seiko'nun, yeni bir Seiko'nun Yok, ben de fabrikadan bu kadar uzun bir tolerans aralığında ayarlanmış şekilde bana geldiğini hatırlamıyorum. Mümkün değil yani. Yani çok otomatik yeni nesil 6R kalibreli mekanizma kullandım. Hatta 4R kalibreli mekanizmalar da kullandım. Hiçbir zaman ben 10 saniyenin üzerinde bir geri kalma, ileri gitme durumu yaşadığımı hatırlamıyorum. Bence kronometrik olmayan bir mekanizma için çok da garip bir şey değil. Kaldı ki bu mekanizmalar uygun ellerde ayarlandığında 2-3 saniye gibi toleranslara kadar da gelebiliyor. Yani eğer böyle bir takıntınız varsa bunu bir şekilde servisinde ayarlatabilirsiniz. Ben açıkçası çok dert etmezdim kendim, öyle Evet. söyleyeyim. Şimdi klasik saatte neyi değiştirirdin sorusuna geçeceğim ama ona geçmeden önce de bu Divers Extension'la ilgili zaten açıklama yaptığın Evet, için söylüyorum. evet, Bu tabii biz saatçilik dünyasında çok aşırı denemeler yapmış ve çok uzun süredir burada zaman geçiren insanlarız. Doğru. Çok farklı alternatifler gördük. O yüzden kendimize göre bir optimum belirlemeye çalışıyoruz. Yani Evet. Burak'ın bugün beğenmediğim dediği bu Divers Extension saatçilik dünyasında daha yeni, daha işin başlarında olan biri için bir mucize gibi bir şey de Gelebilir, aynen gelebilir. öyle. Yani bu bir kötü, iyi öyle bir Asla. şeyin açıklaması değil. Biz daha böyle optimuma gittiğimiz için evet. her konuşmamızda onu açıklıyoruz. Bunun arkasından tabii Divers Extension'ı değiştirirdim. Bunu falan söyledin ama başka değiştirmek istediğim bir nokta olur mu? Ben saatin biraz boyutlarından bahsetmek istiyorum. 42 mm çapında bir saat bu ve 12.9 mm kalınlığı var. 50 mm'nin altında kalan bir çapraz boynuz açıklığı olduğundan dolayı ince bileklerde bile konforlu bir şekilde durabiliyor. Ama bilemiyorum yükseklik değerinin ne kadar altına inebilirdi ama sanki çapı 40 mm olsaydı daha mutlu olabilirdim gibi düşündüm. Tamamen bana göre bir mevzu. Yani 42'yi asla ve katta takılabilir limitin üzerinde bir değer olarak görmüyorum. Yüksek su geçirmezlik sunan GMT özelliği bir dalgıç saatinden bahsediyoruz ki Seiko'nun dalgıç saatleri profesyonel gerekleri, normları karşılayacak şekilde üretiliyor. Yani hakikaten ISO belgeli bir 200 metreden bahsediyoruz. Gerçek bir dalış saati. Gerçek bir dalış saatinden bahsediyoruz. Ama sanki 42 yerine 40 mm tercih edilseydi daha güzel olabilir miydi bilemiyorum. Ya bu da yine hani kişisel bir görüş. Ben tam Tabii ki. tersini düşünüyorum. Çok optimum olduğunu düşünüyorum. Çok Evet. boyut olarak harika olduğunu düşünüyorum. Zaten ben hep söylüyorum. Burak da bunu onaylıyor. İşte 40, 41, 42, 45. Her zaman. Yani işte Tabii. en güzeli o. Biraz önce söylediğin detay çok önemli. Yani lock to lock 50 milim civarında. Yani baktığın zaman normalde 42 milim çapı açıklanan bir saatin lock to lock uzunluğu biraz daha fazla oluyor. Aynen Burada öyle. biraz daha değişik. Yani de bu diyorum ya, pek rakamlara boyut tarafında takılmamak lazım. Bileğe takıp oluyor mu olmuyor mu, size nasıl bir hissiyat veriyor ona bakmak lazım diye Kesinlikle. düşünüyorum. Evet Burak, yine güzel ve güncel bir modeli inceledik. Seiko bizim her zaman sevdiğimiz, takmaktan ve konuşmaktan çok keyif aldığımız Kesinlikle, bir marka. aynen öyle. Bugün de yine bir heritage, aslına bakarsan 1968'lere dayanan bir tarihi var. GMT eklenmiş bir diver saati. Görünen o ki 2023 yılında hatta 2024'te de, önümüzdeki yılda buna benzer değişiklikler saat dünyasında göreceğiz gibi Bana görünüyor. da öyle görüyor. En azından farklı kadran renkleri kesinlikle bekliyorum. Evet, evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın.